Şimdi bu unutulmuş. Biz Türkler falan diyorsun. Siz kimsiniz? Ne yapardınız? Ya biz işte orayı fethederdik, burayı keserdik, şunu yapardık falan gibi. Silinmiş, bunlar yok. Bu yoksa bu ne anlıyoruz? Ne anlatıyoruz? Hep O zaman söylenen... genlerimiz mi arıyoruz? Genlerimiz öyleydi böyle. Sonra çekik miydi gözümüz yoksa değil miydi? Bununla uğraşıyoruz. Anlıyor musunuz? Halbuki erdemler, erdem sözü, fazilet sözü, Arapçada çok hoştur fazilet. Fazlalıktan gelir. Fazlalık, yani gerekenden fazla olan. Fazilet, fazlalık. Şeyde de, Grekçe'de de arete, Platon'un kitaplarında arete. Arete nedir diyorsun Platon'a? Kişinin kendi ihtiyaçlarının dışında toplumun ihtiyaçları için yaptığı her çalışma. Fazilet, fazlalık. Gönüllü olarak topluma katkı veren hizmete diyorlar. Bugün böyle bir şey var mı? İyi ahlaklı mı, kötü ahlaklı mı diyorsun? Ne demek o? İyisine, kötüsüne. Kimseye zarar vermiyorsa, kimse birilerine de iyilik ediyorsa. Hayır, burada öyle değil. Topluma katkı veriyorsa faziletlisi. Bir toplum inşası var. Dikkat ederseniz. Bir toplum inşası. Dolayısıyla bu, bir de bunun yani gizli gizli ben bir takım şeyler yaparsam, yani bunu bozarsam, onu da diyor ahirette böyle bir cem. İster inan ister inanma ama böyle bir hesap günü olacak. Şimdi bu çocuğa telkin, her çocuğa telkin ediliyorsa, içinde birkaç tane falso, birkaç tane olayı sürdürmeyen, yolu yürümeyen, yolu sürmeyen insan olabilir. Ama diğerlerin bir toplum işareti. Onları da gözdağı verme şekilleri. Ahilikle mesela papucunu damatma geleneği. İşte aynı bu oradan geliyor. Oradan Bakın geliyor. ben köklerine Evet, gittim kök yani. bu. Köklerin Yani Anadolu'da bunlar böyle bir uyarı veriyor. tabii. Hani geliyorum dükkana bakıyorum papuç yukarıdaysa bu bir şey alt yemiş. Yani bir şey Evet, yapmış. Sonra geliyorum bakıyorum düzelmiş. Evet. Kalıyorlar sonra. Evet. Yiğit başları geliyor ürünlere bakıyor. Tamam diyorlar. Senin cezan sona erdi. Müthiş. Aynen. Şimdi bu ritüeller basit gibi gelmesin. Bugün modern insanın bunlara ihtiyacı yok. İşte herkes özgürdür falan. Herkes özgürdür. Biz eğitelim. Onlar kendi törelerini yapmasınlar demektir. Siz kimsiniz bizi eğiteceksiniz? Bir takım müfredatlar, bir takım okullar gidip böyle kara tahtanın önünde 10-15 sene 20 sene böyle öğretilen şeylerin içinde erdem var mı? Toplumsal bir şeye söz verme, sorumluluk alma var mı? Onore edilme var mı? Hayır. Not aldın, geçtin, geçmedi falan. Şimdi bugün modern eğitimi bu kadar yüce, o da bir taraftan. Yücelttiğimiz modern eğitim dediğimiz eğitim müfredat açısından da usul açısından da bu sözünü ettiğim içselleştirmeyi gerçekleştiremez. Zihinsel bir donanım yaratır. Sorumluluğunu almadığımız, ahlakımıza bir dönüşüm sağlamayan sadece bir bilgi türü olarak işlerimizi görmeye yakın bir takım şeyler. Malumatlar. O Mustafa Kemal zamanındaki Milli Eğitim Bakanlığı'nın ismini çok severim. Marif vekaleti diyor. Arif yetiştiren yer yani. Çok Şimdi bu son derece önemli. Çünkü irfaniyette ilimden farklı olarak içselleştirme var. Artı başka. Artı fazilet. İçselleştirme dediğimiz bir anlamda bugün ne demektir biliyor musunuz? Bilinç dışına kaydetmek. Aristoteles'in bir sözü var biliyorsunuz. İyi bir insan olabilmek, Aristoteles'e göre bilgili olmak değildir. İyi bilgide, güzel bilgili olmak da değildir. Bu bilgiyi alışkanlıklarına katmaktır. Buna Grekçe'de ethos deniyor. Ethos çevriliyor. İşte gelenek, töre, ondan sonra ahlak falan çeviriyor. Hayır. Ethos alışkanlıklara dönüşmüş bilgi demek. Ne demek o? Sezgiyle artık yaparsın. Bu şey gibi ahlak haline getirmek dediğimiz şey bu. Yani otomobil kullanıyorsun. Başlangıçta neyi nasıl yapacağını öğrenirsin. Zihinseldir. Pratiği de vardır. Ama çokça tekrar efela tezekkerun. İlk önce efela tefekkerun ne yapacağım? Sonra efela tezekkerun tekrarını yap bakalım bunu. Yap. Bu tekrar vitesi öyle defalarca at. Gitarı böyle defalarca icra et. Ne olur? Bu içselleşir, sezgiye dönüşür. Buna etos diyoruz. Ahlak diyoruz şimdi biz kendi. Ama bugün ahlak dediğim bir iyi kötü davranışlar diyor. Hayır. Bilincimi yormadan, üzerine düşünmeden içselleşmiş, karakter haline gelmiş bir ahlaktır. Artık halin olmuş. Şimdi bakın ergenleme törenlerinin süreci, bu süreç. İnşa başlıyor bu. Her çocuk için yapılıyor. Ve bunu ailesine bırakmıyor. Hani aile, her aile bunları yapsın demiyor. Toplanıyorlar
birlikte yapıyorlar. Yani başka bir ailenin çocuğunun kabul törenine geldiği zaman sen de gidiyorsun. Senin çocukların da gidiyor. Onlar ufakken görüyor. Görüyor. Sonra kendisi Orada- o törene çıkıyor. Ben ne zaman başlıyor? Evet. Şimdi bu benim demode olduğuna inanmadığım. Yani bunlar bir zamanlar iyiydi, köylü usulüydü. İşte kırlarda böyle olabilir filan. Artık bunlara gerek yok. İşte modern eğitim falan filan şu bu. Hayır. Yani bugün toplumun yapışkanı var mı? Zorlama yapışkanlar arıyor insanlar. Ya ırk yapışkanlığı, ya dini inanç yapışkanlığı, ya da ideolojiler, Bayrak. ideolojiler. Ya al işte bir dönemde ideolojik anlamda Marksizm son derece hareketli, dünyayı değiştirmeye yönelik müthiş hareketlerdi. Evet. Ve bunun hep öyle gideceğini, böyle sürüp gideceğini zannedildi, yapışkan zannedildi, kayboldu gitti. Ha değerleri kaybolmadı. Ben onu kastetmiyorum. Heyecan. O heyecan yok, yapışkan değil yani. Dolayısıyla yapışkan olabilmesi için bilinç dışına kaydedilmesi lazım. Etosa dönüşmesi lazım. Bizim geleneğimizde, biz derken burada bu kanalı kastediyorum. Yoksa biz biraz genişiz değil mi? Anadolu dediğimiz zaman yani oradaki biz tüm nehirlerin aktığı havzadaki diğer nehirleri de kastediyoruz. Ama şimdi buradaki bu kanaldan konuştuğumuz için bu kanala bağlı olarak içselleştirdiğimiz şeye biz töre diyoruz. Onlar etos diyor Grekler. Biz töre diyoruz. Töre bu demek. Töre bu. Böyle işte örf, adet filan. Hayır. İçselleştirilmiş olan töredir. Ve Türk sözünün asıl kökeni, Kazım Mirşan Hoca da bunları yazdı etti. Proto-Türkçe üzerine yazılan çalışmalar hepsi söylüyor. Törüktür. Töreye uyan demek. İşte bu Tanrı Ülgen töresine inisiye olup, kabul törenleriyle bu sözleri verip, bunları tekrar Yüzyılda arına bir öz haline geliyor. geldiği için Omurga olmuş. bunu ise işte buna töre diyoruz. Bunun ırkı yok. Bu ırkı aşan bir şey. Şimdi birazdan göreceğiz. Kan bağıyla olan kardeşliği aşan bir kardeşlik töreni de var. Yani kan bağını aşarak şu ailedenmiş, bu sülaledenmiş, şu boydanmışı artık aşıyorsun. Bir sözleşmeyle kardeşlik başlayacak. Şimdi bu Anadolu'ya kadar nasıl gelecek? İzleyeceğiz efendim. Resulullah'ın da öyle bir hadisinden bahsettiler. Şaşırmıştım. Ben diyor ki Asad'dan beri komşuluktan öyle bir bahsetti ki miras kalacak zannettim. İşte bu. Şaşırdım diyor. İşte bu. Bu. Mekke'de Medine'ye yapılan hicrette Medinelilerle Mekke'den göç edenleri ne yaptı? Kardeş ilan etti. Adı neydi? Musahip. Sahip ne demek? Dost demek. Sahip kelimesi dost demek. Onları dost yaptı. Birbirine sahip, musahip oldular. Peki musahip olabilmeleri için yani sen al bunu misafir kabul et. Her şeyden. İşte göç etti falan öyle değil. Musahip olmasının sohbetten doğan anlamı var. Sahabe sohbetten doğan insanlar. Yani telkini var. Sohbet telkini var. Yemini var. Eller üstüne konup işte şeyin El Fetih suresinin 10. ayetindeki gibi onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli var. Yani Allah'a söz verilmiş bir kardeşlikten söz ediyor. Burada ırk yok. Bakın hani. Köklere bakınız. Şimdi buradan hemen şunu çıkarmayalım. Zaten galiba Cenab-ı Peygamber de Türktü. Yani böyle şeyler yapılıyor. Evet. Yani bu çirkinlikler, bu falsolar bir şeyi düzeltmiyor, bozuyor. Aksine bozuyor. Bozuyor. İşin aslına baktığınız zaman gidin bir Hindistan'a gittik. Gördük orada da benzeri şeyler. Oradaki daha şeyleri ben... Onlar da sahip diyor ya. Evet. Kabul törenlerine falan girmedik. Evet. Girsek onları da göreceğiz. Şimdi ilerleyelim mi? İlerleyelim. Yoksa acaba bir şey mi doğdu içinize? bir şey mi sunmak ister acaba bir kelamı var mı? Burada Ne geliyor? Murat Buyurun. abiyiz efendim. Yani, sayın seyirciler hakikaten zuhur yani. Bak o anda böyle yapıyor ve biz Metin abi böyle söylediği zaman giriyoruz. Bilmiyorum ne çıkıyor. Bilmem ne çıkarsa onu ben de bahtıma bekliyorum. Bahtım açık olsun. Gitar bile beklemiyormuşum. Akordeon. Canım.
Ya. Valla çok zor bir şey yani. Çünkü şu an sizi dinliyordum. Böyle alan bir konumdaydım. Şimdi bir anda hani şeye verene geçmek de bir anda bende ne oluyor onu İşte bakmaya o bir zaman istiyor benim için yani. Bu kesinlikle öyle. Biz de onu Evet o zaman yani. geçti şu anda. Biz de merak geçti bu arada. Acaba. Ama giriş yapsanız da acaba bir sinyal verseniz o hemen alır verir. Ben şimdi Bu alıcı şarkıya verecek. gireceğim mi? Hı. Kısa ver bir şey yapalım. Yap bakalım. Lan senin halin bak. Bilmiyorum bana ne oldu, bana ne oldu, bana ne oldu. Dideleri kan ile doldu. Didelerim kan ile doldu diye böyle eserler var. Senin tahalin öyle. Şimdi bunu bilmiyorum arayacaklar bana ne oldu. tabii. İnsanlar bulamayacaklar çünkü şu anda yazdı. Var yani şeyler var. Arada çıkar. Şimdi çocuk Tanrı katında biliniyor. Her yaptığı şey kaydediliyor. Ve bu toplum önünde telkinle çocuğa soruluyor. Çocuk kabul görüyor, onore ediliyor, sorumlu kılınıyor. Sonra eğitiliyor, at veriliyor, okçuluk öğretiliyor, savunma, kılıç öğretiliyor. Kişilik geldi. Burada saldırı değil, savunma öğretiliyor. Yani sen kendini savunamıyorsan var değilsin. Var olabilmen için kendini savunabilmelisin. Bakın Uzak Doğu'da da var bu. Uzak Doğu Aikido, sporları. değil mi? Aikido'lar, ki bu tekvando Jiu-jitsu'lar. filan, jiu-jitsu. Hepsi savunma şeyleri. Böyle başladı. Sporlarda. Doğru. Bunun yani bedenini savunabileceksin. Aklını savunabileceksin. Ruhunu savunabileceksin. Sorumluluk almak, kendini savunabilmekle. Ruhunu savunma. Evet. Kirletmeyeceksin. Nefretle ruhunu bozmayacaksın. Öfkeyle ruhunu bozmayacaksın. Allah Allah. Yorgan Sakkı Baba'nın kelamı bu. Ehli diller gönlünü kitler girer, kitler çıkar. Eğer kitlemezse itler girer, itler çıkar. Aynen öyle olur. Bu gerçek. İşte bu töre yeni icat edilmiş veya yakın tarihte icat edilmiş bir şey değil. Bakın Tanrı Ülgen efsanesinin ta kendisinde bir öğreti olarak. İzliyoruz. Karşımıza hep uçuk. Bakın izliyoruz işte. Şimdi devam edelim. Bir de kötülüklerin şeyi var, kaydedicisi, tanrısı diye. Onlar öyle düşün. O zaman gök tanrısı, yer tanrısı, yeraltı tanrısı falan gibi böyle tanrılar. Hayır, o şeydi, Gürbüz kötülükleri kaydeder. Bir de Karahan var. Karahan cehennemin, yani cehennem anlamına gelir. Arapçadır cehennem ama Türklerde de şey edilen, yani cezaların ödendiği bir şey düşünülmüş ve onun da sorumlusu veya tanrısı Karahan. Ülgen cennetin ve semavatın, Karahan yerin, yeraltının, cehennemin tanrısı, yani hesap soracak ama kötülüklerin hesabını soracak anlamında. Şimdi bu da çok ilginç. Bu da daha sonraki ilahi metinlere geçmiş bir şey. Cehennemlik olanların, azap görecek olanların oraya götürülmeleriyle ilgili şöyle bir anlatım var. Cezaları bitince başlarındaki perçemlerinden tutularak, şu anda perçemden ne kastedildiğini belki anlamıyorlardır. Serhan'ın şu şeyi, evet, ve dikkat ederseniz tıraşı da aynı biçimdedir. Tam böyle. Aynen böyle tıraş ediliyordu. Yulma diyorlar, yolma. Saçlarını yoluyorlar. Bu perçem kalsın sadece. Evet. Evet, eski filmlerde de, Türklerin o eski filmlerinde Evet. de Bu bu şekilde tıraş vardı. Evet. Doğru söylüyorsun. Bunun birçok şeyi var, gerekçesi var. Bir tanesi çok ilginçtir. Bunu söylesek çok şaşırılacaktır. Savaşta yaralandığı zaman onu öldürmek isteyenler perçeminden tutup kafasını koparsın diye. Bir nedeni de budur. Şimdi birçok nedeni var. Bir tanesi cehennemden çıkmak için perçeminden tutup sürükleyerek cehennemin içinden dışarı çıkartılacak inancı var. Dolayısıyla bu. Şimdi bu aslında ister öyle olacak olsun, ister olmasın. Onu gördüğüm an ben
Bu bizde. Yani simgeyi görüyorum. Bu inişeye olmuş, bu kabul görmüş, bu kabul törenini biliyor, bu yemin etmiş. Ben de yemin etmişim, o da beni tanıyor, ben de onu tanıyorum. Bu tanınma araçları o dönemde nerelere gidiyor? Çünkü Bozkırlar burası çok geniş alanda gidiyorsunuz. Biriyle karşılaştın. Biriyle karşılaştın. Kimdir, nedir? İşte onun kılık kıyafetinde, davranışında, Üniforması eğitiminde. bu yani. Evet. Bu anlamda bravo. Sembolik bravo. üniforma. Aynen. Yani semboller burada birbirini tanımak için, haberleşmek için son derece önemli. Bir tanesi de bu. Yani bu eski Türklerde başın tepesinde bir tutam saç adet haline getirilmiştir. İşte perçem dediği de o